Bu videoda AutoHotkey kullanarak klavyedeki tuşların yer değiştirmesi sorununu nasıl düzeltebileceğimizi göstereceğim. Kardeşimin dizüstü bilgisayarında klavyede E tuşuna basınca boşluk, boşluk tuşuna basınca E, 3 tuşuna basınca W, W tuşuna basınca 3 yazma gibi bir sorunu vardı. Önce bu sorunun sebebinin virüs ya da bir şaka programı olabileceğini düşündüm. Bilgisayarı kapatıp BIOS üzerinden açtım ve tuşları orada denedim. Aynı sorun devam ediyordu. Bu durumda sorun yazılımsal değil, fiziksel kaynaklı diye düşündüm. Bu şekilde bilgisayarda yazı yazmak hem zahmetli hem de sinir bozucu. Klavye tamir ettirilerek bu sorun kalıcı olarak düzeltilebilir. Ama hızlı ve geçici bir çözüm olarak AutoHotkey ile sorunlu tuşların yerini değiştiren bir script kullanılabilir. Ben de bu yolu tercih ettim. Tuşların yerini değiştiren script'i yazdım. Script'i başlangıçta çalışacak şekilde ayarladım. Sorun çözüldü. Şimdi script'i yazmaya geçiyorum. Bu işlemler için AutoHotkey sürüm 2'nin kurulu olması gerekiyor. AutoHotkey kurulumunu daha önceki videolarımda göstermiştim. Yeni bir dosya oluşturacağım. Sağ tıklıyorum. Yeni metin belgesi. Dosya adını ve uzantısını siliyorum. Dosya adını harf değiştir .ahk olarak belirtiyorum. Dosyayı düzenleyeceğim. Dosyayı düzenlemek için herhangi bir metin editörü kullanılabilir. Ben Notepad ++'yi kullanacağım. Dosyanın üzerinde sağ tıklıyorum. Açılan menüden Edit with Notepad++. Kodu buraya ekliyorum. Bu satır ile script'in AutoHotkey versiyon 2 ile çalışacağını belirtiyoruz. Bu satır ile script'in aynı anda birden fazla kopyasının çalışmasını engelliyoruz. Sadece tek bir örnek çalışacak. Şimdi tuşları değiştiren kodları yazalım. Sorunlu tuşlardan biri E tuşuydu. E tuşuna basınca boşluk yazıyordu. Önce bunu düzeltelim. E tuşu ile boşluk tuşunu değiştireceğiz. E tuşu için E, sonra iki nokta üst üste iki tane, sonra E tuşu yerine geçecek tuş olan boşluk tuşu. Boşluk için space kodunu kullanıyoruz. Kod şimdilik tamam. Çalıştırıp deneyelim. Önce kodu kaydediyorum. Kaydedilen dosyayı çift tıklayarak çalıştırıyorum. Sistem tepsisinde H simgesi görünmesi gerekiyor. Eğer görünmüyorsa şöyle sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu simge script'in çalıştığını gösteriyor. Şimdi kodların doğru çalışıp çalışmadığını deneyeceğim. Boş bir sayfa açıyorum. Klavyeden E tuşuna basıyorum. Evet, E tuşuna bastığım halde boşluk yazıyor. Tamam, güzel. Şimdi boşluk tuşunu deneyelim. Evet, boşluk tuşuna bastığımızda doğal olarak boşluk yazıyor. Benim klavyede arıza olmadığı için bu normal. Bu durumda E yazmak istediğimizde E yazamayacağız. Bu sorunu da çözelim. Boşluk tuşunu E tuşuyla yer değiştirelim. Boşluk tuşu için space, iki nokta üst üste iki tane, hangi tuşla değiştirilecekse o tuşun adı. E yazacaktım ancak E'ye bastığımda boşluk yazıyor. O yüzden buradaki uygulamayı sonlandırıyorum. Şimdi deneyeceğim. E tuşuna basıyorum. E yazıyor. Kaydedip çalıştıracağım. Çift tıklıyorum. Uygulama çalıştı. Deneyeceğim. Önce tümünü siliyorum. E tuşuna basıyorum. Boşluk. Boşluk tuşuna basıyorum. E yazıyor. Evet, bu kodlarla E tuşu ile boşluk tuşu karşılıklı yer değiştirmiş oldu. E tuşuna bastığımızda boşluk, boşluk tuşuna bastığımızda E yazıyor. Benim klavyem sağlam olduğu için ters çalışıyor gibi görünüyor. Ama arızalı bilgisayarda bu script tam olarak olması gerekeni yapacak. Mantık basit. Tersinin tersi doğruyu veriyor. Arızalı bilgisayarda E tuşuna basınca boşluk yazıyordu. Artık E yazacak. Boşluk tuşuna basınca E yazıyordu. Artık boşluk yazacak. Evet, sorun bu tuşlar için çözülmüş oldu. Aynı yöntemle diğer arızalı tuşları da düzeltelim. 3 tuşuyla W tuşu karşılıklı olarak yer değiştirdi. Kaydedip çalıştırıyorum. Şu anda bir örnek çalışıyor. Tekrar çalıştırdığımızda önceki örnek yok edilip yenisi çalıştırılacak. Deneyelim. Tümünü sildim. 3 tuşuna basıyorum. W yazıyor. W tuşuna basıyorum. 3 yazıyor. Boşluk tuşu E yazıyor. E tuşu boşluk. Az önce dediğim gibi benim bilgisayarda tersini yapıyor. Arızalı bilgisayarda olması gerekeni yapıyor. Evet, böylece tüm sorunlu tuşları düzeltmiş olduk. Bu uygulama fiziksel klavye arızası giderilinceye kadar kullanılacak. O yüzden bu script'in Windows açılışında otomatik çalışması mantıklı olur. Şimdi bunu sağlayalım. Uygulamayı sonlandırıyorum.
AHK dosyasını exe dosyasına dönüştürerek AutoHotkey kurulu olma şartını ortadan kaldırabiliriz. Böylece bu exe dosyası AutoHotkey kurulu olmayan Windows bilgisayarlarda da çalıştırılabilir. AHK dosyasını exe yapmak için başlat menüsünü açıp dash yazıyorum ve AutoHotkey dash uygulamasını açıyorum. Buradan compile, derle diyorum. AHK dosyayı sürükleyip buraya bırakıyorum. Buradan browse tıklayarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Base file listesini açıyorum. Buradan 32 bit sistemler için bunu, 64 bit sistemler için de bunu seçmek gerekiyor. Ben bunu seçiyorum çünkü Windows 11 64 bitlik. Başka bir ayar yapmaya gerek yok. Convert yani dönüştürü tıklıyorum. Başarıyla derlendi. Tamam. Kapatıyorum. Exe dosya burada oluştu. AHK dosya exe'ye dönüştüğü için artık AutoHotkey kurulu olmasa da bu dosya tek başına çalıştırılabilir. Deneyelim. Dosya üzerinde çift tıklıyorum. Uygulama çalıştı. Simgesi burada. Tuşları deneyeceğim. E tuşu boşluk yazıyor. Boşluk tuşu E yazıyor. W tuşu 3. 3 tuşu W. Uygulamayı kapatıyorum. Şimdi bu exe dosyanın Windows başlangıcında otomatik çalışmasını sağlayacağım. Klavyeden Windows R'ye basıyorum. Çalıştır açılıyor. Buraya Shell Startup yazıyorum. Tamamı tıklıyorum. Bir klasör açıldı. Açılan klasör şu şekilde. Bu klasörün içine exe dosyanın kısa yolunu ekleyeceğim. Bunun için exe dosya üzerinde sağ tıklıyorum. Bırakmadan sürükleyip dosyayı buraya bırakıyorum. Açılan menüde burada kısa yol oluştur tıklıyorum. Artık Windows her oturum açılışında bu uygulama otomatik olarak çalıştırılacak. Hepsi bu kadar. İsterseniz şaka kaldırabilen arkadaşınıza şaka yapmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Örneğin A tuşu ile X tuşunun yerini değiştirebilirsiniz. Bu video için göstereceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.